Merhaba arkadaşlar. Ben bugün Canggu'dan Ubud'a gidiyorum. Şöyle güzel bir takside. Neredeyse VIP taksi diyebileceğim bir taksi. Bunu tabi özellikle tutmadım da bu geldi. Uber'den çağırdım. Giderken de size Bali hakkında bildiklerimi aktarmak istiyorum. Gelenlere yardımcı olmak istiyorum. Şimdi biz Türkiye'den önce Singapur'a, Singapur'dan da Bali'ye geldik. Yaklaşık 5 gündür ben Canggu bölgesindeyim. Bali'nin Canggu bölgesinde. Burası gece hayatı olarak biliniyor daha çok. Eğlence, deniz, sörf, yani kafamıza göre takıldığımız bir bölge. Eğlence bölgesi yani. Fakat Ubud öyle değil. Ubud daha çok işte tapınaklar, maymun ormanları, dini sembollerin daha çok olduğu yer gibi geliyor bana. Yani araştırdığım kadarıyla oraya gidiyorum ama bu arada size buraya kadar gelmişken zamanımız da olduğu için bir video çekip bilgilendirmek istedim. Eğer Bali'ye gelirseniz arkadaşlar gelmeden önce mutlaka Gojek ya da Grab uygulamasını indirin. Özellikle Grab indirmenizi tavsiye ederim. Gojek biraz daha karışık. Yani ben önce Gojek'i indirdim. Fakat doğru dürüst kullanamadım yani. Taksiyi çağırıyorum. Sayfa yenileniyor. Baştan başlıyor. Kişinin gelip gelmediğini tam anlayamadım yani. Onu yapamayınca Grab'i indirdim. Grab daha basit. Arayüzü daha basit. Daha güvenilir geldi bana. Bir sorun yaşamadım Grab'de. Buraya gelmeden önce Grab'i mutlaka indiriyorsunuz. Havaalanından taksi çağırıyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. O havaalanı taksileri sizi otelinize 10 birime götürüyorsa Grab 5 birime getiriyor. Yani ben otelime gelirken öyleydi yani. Normal taksiler 200 bin rupi istedi. Grab'den gelen 95 bin, yaklaşık 100 bin rupiye geldi. Bu birinci konu. İkinci konu, buraya ne için geliyorsunuz? Eğlenmeye mi geliyorsunuz yoksa işte dini yerleri ziyarete mi geliyorsunuz? Bunu da iyi araştırın. Lokasyonunuzu ona göre seçin. Canggu, Seminyak daha çok işte eğlence tarzı gece kulüplerinin olduğu yer. Ama Ubud öyle değil. Başka neden bahsedebilirim? Bu arkadaşımız yani taksici. Genelde burada insanlar çok iyi. Yani bu arkadaşımız da öyle. Güler yüzlü. Dün mesela bir olay anlatayım size. Ben motorla bir yere gittim. Gittiğim yer sadece $1,5 tutuyordu. 15 bin rupi. Hatta $1,5 bile değil. Daha altında. Ama ben 1,5 diyeyim. Ben $1,5 verdim adama. Sanki adam ben ona dünyayı bağışlamışım gibi teşekkür üstüne teşekkür ediyor. Ne bileyim önümde eğiliyor, el işareti yapıyor. Yani memnun olduğunu çok bariz belli ediyor. Şöyle bir düşündüm ya bizim insanımızla buradaki insan arasında bazı yönlerden farklar var arkadaşlar. İşte adam görevini yaptığı halde, tamam mı? Hatta benim beklediğimden daha iyi görevini yaptığı halde sanki ben ona iyilik yapmışım gibi davranıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. İnanın böyle Canggu'nun içinde her yere motorla gittim. Her bindiğim motorcuyu sarılıp öpesim geldi yani. O kadar ki iyi insanlar. Tabii ki her şehirde kötüsü vardır. Bak kötüsü de denk geldi. Şöyle denk geldi. Yine çok kötü değil ama otelime dönecektim. Motor çağıracaktım. Orada bir tanesi dedi ki motor mu lazım dedi bana İngilizce olarak. Yes dedim. Götüreyim dedi. Tamam ne kadar? 15 bin rupi. Tamam. Güzel anlaştık. 15 bin rupiye anlaştık. Otele geldik. Çocuk benden 100 bin rupi istedi. Dedim yani sen kafayı mı yedin? Hatta elimde telefonda 15 bin rupi yazıyordu. Onu da gösterdim yani.
biz yanlış anlaşıldık. İşte İngilizcemiz iyi değil. Ben aslında 100.000 rupi demek istediğim gibi bir şeyler söyledi. Ben de çok sinirlendim yani. 15.000'lik yere nasıl 100.000 istersin gibisine. Çünkü ben giderken de 15.000'e gittim yani. Ama benim hatam nedir? Yolda duran bir motorcuyu çağırmam. Yani binmem daha doğrusu. Çağırmadım da denk geldi. Dedim hadi buna binelim. Garibandır, işi görürüz. Ama işte iyilikten maraz doğar derler ya. Bu da öyle oldu. İyilikten biraz maraz doğuyor. Sonra baktım ki ısrar ediyor. Yani 100.000 rupi istemekte ısrar ediyor. Gel dedim, gel. Otelin içine gel. Çocuğu resepsiyona götürdüm. Resepsiyona gidince korktu. Yani hemen çekindi. İşte özür dilerim, ben yanlış anlamışım gibi şeyler söylemeye başladı. Dedim turizm polisini çağıracağım. Yani Vestiyer'deki kıza da diyorum ki turizm polisi. O anlıyor zaten, korktu hemen. Çünkü kaçak çalışıyor. Kaçak, yani turistleri tuttuğu yerde, yakaladığı yerde işte önce 15.000, 20.000 rupi deyip sonra işte 100.000 rupi dedim ben sana diyor. Şimdi bu böyle olayları da önlemek için ne yapacaksınız? Yazacaksınız arkadaşlar. Yani Grab ya da Gojek'ten bir şey bilmiyorsanız yazacaksınız. Yani yazılı olarak o kişiye göstereceksiniz. Buraya şu fiyata mı gidiyorsun? Anlaştık mı? Yani 20.000 rupi, 30.000 rupi artık neyse. Yani yazılı olduğu zaman itiraz edemez. Ama sözlü olunca işte benim İngilizcem zayıftı, iyi söyleyemedim. Ben sana 100.000 rupi dedim aslında diyor. Oysa ki bakın ben Canggu'dan Ubud'a 200.000 rupiye gidiyorum. Başka bir şehre gidiyorum yani. Onun getirdiği sadece 2 kilometre. Anlatabildim mi? Yani bazı durumlarda her insana da güvenmemek gerekiyor. Tamam, %90'ı çok iyi. Ve resmi yapmak lazım arkadaşlar her şeyi. Yani Grab'dir, Gojek'tir, resmidir. Aracın plakası var, efendim şoförün resmi var. Her türlü güvenlik önlemi alınmış yani. Bir aldatma olayı falan olması çok zor. İmkansız değil ama çok zor. Bunu aklınızda bulunduralım eğer Bali'ye geliyorsanız. Bali trafiğine gelince arkadaşlar tamam trafik var. Keşmekeş var. Şimdi Bali'de olay şu. Yollar çok dar. Neden dar? Herkes evinin önüne bir tapınak gibi, böyle sunak gibi bir şey yapmış tanrısı için. Devlet o sunağı yıkıp orayı yolu genişletemiyor. Dolayısıyla şehrin bir ana merkezi yok. Yani benim burada en çok zorlandığım kısım hep ara yollardan gidildiği için, bir merkez olmadığı için bazen yönümü şaşırıyordum yani. Dar yollardan gidiliyor. Geniş yolları da var ama mesela işte şimdi göstereyim şu anda geniş bir yoldan gidiyoruz mesela. Bakın göstereyim ama ne kadar görünür bilemiyorum. Burası mesela geniş bir yol. Bütün yollar böyle olsa insan kaybolmaz. Ama öyle yerler var ki hep böyle keçi yolu gibi. Yani daracık yollar, işte iki arabanın yan yana zor geçtiği yerler. Bali'de en çok zorlanacağınız kısım aslında odur. Yani şöyle yapayım. Bu keşmekeşi de atlatmanın tek yolu siz kendiniz bir yere gitmeyeceksiniz. Ya taksiyle ya motorla gideceksiniz. Ya bir kişiyseniz zaten motor yeterli olur. Ama 2-3 kişiyseniz taksi tutmak daha mantıklı olur. Ben buradan mesela Ubud'a taksiyle gidiyorum. Yol uzun olduğu için taksiyle gidiyorum. Yani motorun arkasında hoplaya zıplaya gitmek de çok zor olurdu. Fiyatı da uygun. Yani dediğim gibi $6 hiçbir şey yani. Çoğu dünya ülkesinde taksiye adımınızı attığınız anda $10 yazar mesela. Değil mi yani? Ben mesela Barcelona'dan şehir merkezine işte Barcelona değil Malaga'dan şehir merkezine taksiyle $20 gelmiştim. 20 euroya gelmiştim pardon. Yani demek istediğim şu, burada taksiye vereceğiniz para insanın zoruna gitmiyor. Onun için kaybolmamak için taksi kullanın veya motor kullanın. Bakın keşmekeşi görüyor musunuz? Bali'nin en büyük sorunu bu. Bir keşmekeş var, bir merkez yok, geniş yollar yok ve her yer motor. Sürekli motorlar var. Yani şimdi görüntüye yansıyor mu, yansımıyor mu bilmiyorum ama yani yüzlerce, binlerce motor var. Çünkü buradakiler de
arabaları olduğu zaman kullanamıyorlar. Trafikte takılıp kalıyorlar. Onun için herkesin evinde en az bir tane motoru var. Belki 3 tane motoru var. Motorsuz hayat burada maalesef geçmiyor. Çok zor yani. Şimdi biz buraya gelirken Singapur üzerinden geldik. Önce Singapur'a indik. 4 saat aktarma süremiz vardı. Fakat bizim uçağımız, İstanbul'dan kalkan uçağımız 1,5 saat rötar yaptığı için o 4 saat düştü 2,5 saate. Yani Singapur havalanını gezeriz falan diye düşünmüştük ama gezemedik. Koştur hemen diğer uçağa gittik. Bu arada Singapur'a geleceklere ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Singapur'da şöyle yasak, böyle yasak, her şey yasak gibi bir şeyler anlatılıyor ama öyle bir şey yok. Mesela sigara çok yasak diyorlar. Tek bir dal dahi getirsen büyük cezası var diyorlar ama bizim valizlerimize bakan bile olmadı, arayan bile olmadı. Bunu da bir ara not olarak düşeyim. Çünkü bir keşmekeş var, bir yanlış bilgilendirme var. Singapur'da elektronik sigara yasak. Normal sigara serbest. 3 karton kadar getirebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir bilgi. Bence çok önemli bir bilgi. Çünkü yanlış bilgiler dolaşıyor. Yani işte 10.000 Singapur doları cezası varmış, şöyleymiş, böyleymiş diye anlatılıyor. Bunu da bir not olarak düşelim. Eğer Singapur'a gelecek olanlar varsa korkmasın yani öyle çok sıkı denetim olan bir yer değil. Hatta ben havalanda doğru düz güvenlik görevlisi de görmedim yani. Niye geldin diyen de olmadı bize. Sormadılar da sen geldin ama Singapur'a geldin ama gidecek misin? Hangi otelde kalacaksın? Onları soran olmadı ama şeyi doldurmuştuk biz. Singapur'a giriş formu var. Onu internetten arar bulursunuz. Onu doldurmuştuk. Belki de ondan sormadılar bilemiyorum. Oradan da zaten hiç kalmadık Singapur'da. Direkt Bali'ye geldik. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bali'ye geldiğiniz zaman çok böyle aşırı lüks de bir şey beklemeyin. Nasıl söyleyeyim? Bazen insanlar şeye giriyor biliyor musunuz? Tatile gidiyorum, vay çok güzel yerler göreceğim, şöyledir, böyledir. Öyle de bir şey yok yani. Normal bir kasaba aslında burası. Yani büyük bir şehir değil, kasaba. Ve daha çok turizm üzerine kurulu. Geçimlerini turizmden sağlayan insanlar var burada. Bali'de işte biliyorsunuz yani pirinç tarlaları var. Ve daha çok sunak dedikleri ne diyeyim yani dini semboller var. Onları söyleyeyim. Şimdi konudan konuya atlıyoruz da demin havalanından bahsettim. Aslında havalanında eğer geldiğiniz zaman indiniz ya uçaktan dışarı çıkıp oradan tekrar giden yolcu bölümüne çıkarsanız bir üst katta o havalanına yolcu getiren taksiler var. Bakın bunu da not edin. Onlar çok daha ucuza sizi şehir merkezine getiriyor. Gerçi buranın şehir merkezi de yok yani. Öyle bir merkez yok ama en azından otelinize getiriyor yani. Diyelim ki Grab 100.000 rupiye getiriyorsa o 50.000 rupiye getiriyor, 70.000 rupiye getiriyor. Bak bu da aklınızda bulunsun. Şeye geldiğiniz zaman, havalana geldiğiniz zaman giden yolcu katına çıkın. Bunu yapan arkadaşlar oldu ama ben yapmadım. Çünkü benim zaten otel yakındı. Çok da araştırmadım yani. İlk gelen taksiye de bindim. Bu arada arkadaşlar yani Canggu'dan çıktık mı çıkmadık mı vallahi ben de anlayamadım. Hala şehir içinde gidiyormuşuz gibi durum var yani. Henüz böyle şehirde arası bir yola geldiğimizi hissedemedim. Yolu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşın peçetesi var orada. Yani görünebildiği kadar görün. Yine incecik bir yol. Ama ben Canggu'dan çıktım mı, çıkmadım mı bilmiyorum. Kuzeye doğru gidiyoruz. Bakın burada hep pirinç tarlaları var. Zaten Bali'nin özelliği o. Her yer pirinç tarlasıdır. Şurada bir kaza olmuş arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Evet o motor arabanın altına girmiş ama önünde insanlar vardı çekemedim. Ama çok büyük yaralanma olduğunu da zannetmiyorum. Belki şoför yani motorun şoförü kafasını kamyonetin arkasına vurmuş olabilir. Araçlar da onun için durmuşlar. Görüyorsunuz trafik şu anda kilit.
Öyle bir kaza olduğu için. İşte burada en büyük sorun yol arkadaşlar. Yol. Şu yola bakar mısınız? Yani iki araba yan yana zor geçiyor. Ne kadar gösterebiliyorsam artık. İşte en büyük sorun Bali'ye geldiğiniz zaman trafik olacaktır. Trafiği de aşmanın tek yolu motorlarla bir yere gitmek. Yine pirinç tarlalarının yanından geçiyoruz. Yola çıkalı yaklaşık 20 dakika oldu ama ancak 3 kilometre yol gidebildik trafikten dolayı. Bakın motorlar. Yine değişik bir yola döndük. Yine dar bir yol. Arkadaşlar görüntüyü gördünüz mü bilmiyorum ama amcamın bir tanesi anadan üryan soyunuyordu. Niye soyunuyor bilmiyorum. Üzerinde kilot dahi yoktu. Ama çekebildim mi çekemedim mi bilmiyorum. Garip olaylar. Niye soyunuyor adam orada bilmiyorum. Tarlaya mı girecek, ne yapacak? Orada deniz yok, havuz yok. Bir de anadan üryan soyundu yani. Evet, yolun inceliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu arada size kaldığım otelle ilgili bilgi vereyim. Otelimiz gayet güzeldi, gayet temizdi. Personel çok iyiydi. İsmi My Villa Resort Otel. İsterseniz kahvaltıda da kalabiliyorsunuz. Bir şeyler de yiyebiliyorsunuz. Ben çok memnun kaldım otelden. Dört dörtlük hizmet vardı işin gerçeği. Buradaki otellerin geneli de öyleymiş. Yani otel konusunda sıkıntı yaşanmıyor anladığım kadarıyla. Çoğu otel böyleymiş yani. Onu da bir not olarak düşelim. Bu arada size Ubud yolunu da göstermiş olayım bu arada. Hani biraz da yolu izleyin. Aklıma bir şey gelirse yine söylerim. Sizin soracaklarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplarım. Şunu belirteyim. Ben Canggu'da kaldığım için memnunum. Beklentim zaten yüksek değildi. Gelmeden önce araştırma yapmıştım ben. Yani bir Phuket gibi yer değil burası. Burası daha çok ailenle, kız arkadaşınla gelebileceğin bir bölge. Yani kız arkadaşın varsa dünyanın en güzel yeri. Yalnız geliyorsan aslında buraya gelmeye değmez. Buraya gelmene gerek yok yani. Fakat kız arkadaşın varsa onunla çok güzel gece kulüplerine, eğlence yerlerine, restoranlara gidebilirsiniz. Çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Bak gece kulübü dedim ama şunu da belirteyim. Burada dünyaca ünlü gece kulüpleri var. Mesela Fins Kulüp, Atlas Kulüp, Labirista Kulüp. Bunlar da dünyaca ünlüdür. Yani tam deniz kenarında. İçinde havuzları olan otel, gece kulüpleri. Bir konudan daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman euro ya da dolar getireceksiniz. Onları bozdururken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bakın ben kötü bir şeyle karşılaşmadım. Hatta turizm polisi çok sıkı güvenlik almış bu konuda. Artık kamerası olmayan change ofisleri cezalandırılıyormuş, kapatılıyormuş. Daha önce yani bundan 1-2 yıl önce ise bu change ofislerinde çok fazla dolandırıcılık oluyormuş. Tırnakçılık dediğimiz olay oluyormuş. Dolarınızı, euronuzu bozdurduğunuz zaman yine de dikkat edin. Yine de siz defalarca sayın. Belli olmuyor çünkü burada 50 dolar veriyorsunuz, adam size karşılığında bir düzine para veriyor. O da paraları da işte 100 bin rupi, 50 bin, 10 bin. Yani bol sıfırlı paralar olduğu için kafanız karışabilir. Gelmeden önce para konusuna iyi çalışsanız iyi olur. Yani 1 dolar kaç liradır? 10 dolar ne kadar yapıyor? 10 euro ne kadar yapıyor? Onları iyice bir anlarsanız iyi olur. Burada çünkü kafanız karışıyor. Adam bir de bozuk verirse
Yani 50 euro verdim ben. Adam bunu 10 bin ödediği zaman yani cebime sığmayacak kadar bir para oluyor yani. Buradaki ekonomi böyle. Döviz bozdururken dikkatli olun dediler. Ben kötü bir şey yaşamadım. Ben gayet güzel kamerası olan yerlerde para bozdurdum. Benim başıma bir şey gelmedi ama turizm polisi de bu konuda çok sıkı tedbirler almış. Çok büyük cezalar verilmiş bu kaçak döviz çevirenlere. Onlar kapatılmış. Daha önce kartonun üstüne Change Office diye yazıyormuş adam. Kapısına asıyormuş. Kartona yazıyormuş. Orası işte Change Office. Fakat ne kamera var, ne bir vergi levhası var, ne bir güvenlik var. Ama benim gördüklerim şu anda gayet düzenli ve siz euro bozdurduğunuz zaman hem sizin pasaportunuzu fotokopisini arıyorlar hem de bir forum dolduruyorlar. İşte 50 euro verdim, karşılığında şu kadarı aldım. Doğru mudur, anlaştık mı diye bir kağıt imzalıyorsunuz. Yani standart hazırlanmış bir kağıtlar var. Onu da aldığınız zaman cebinizde yine saklayın birkaç gün. Eğer ki bir sakatlık olursa o kağıtla turizm polisine gidebiliyorsunuz. Şu anda o sistem düzelmiş diyebilirim yani. Bu arada geniş bir yola geldik. İlginçtir yani. Hatta Django'dan çıktık mı? Çıktık tabii Django'dan da. Neredeyiz ben de bilmiyorum. Biraz daha geniş bir yolmuş. Siz biraz yolu izleyin. Yolda da daha çok motorcular var. Motorcuları izleyin. Dediğim gibi herkesin bir motoru var burada. Motoru olmayanı dövüyorlar arkadaşlar. Garip olan şu arkadaşlar, bu kadar turist gelen bir yerde yollar neden yapılmaz? Yani bu yol olayını devletin bir şekilde çözmesi lazım. Öyle herkes kapısının önüne Tanrısının heykelini yapıp da yolu daraltamaz. Tamam, dinidir, inancıdır, saygı duyarsın, o ayrı mesele ama öyle herkes kafasına göre bir yere bir tanrı yapıyor. Adam gelip yolun kenarına tanrı yapmış. Devlet de gelip orayı yıktığı zaman herhalde bir kavga dövüş oluyor ki yani yolu genişletemiyorlar. Ama buna kesin bir çözüm bulması lazım. Çünkü Bali turizm konusunda dünya liderlerinden birisi yani. Dünyanın her yerinden turist geliyor. Mesela ben dün gece kulübündeydim. Konuştuğum kişilerin çoğu İngilizdi yani. Zaten buranın turizm ağırlığı İngilizler, Ruslar, Avrupalı turist daha çok burada. Ama çoğu İngilizdi. Ya bana öyle denk geldi ya da İngilizler burayı çok seviyorlar. Bilemiyorum o kadarını. Yani dünyanın akın ettiği bir yerin bu kadar yollarının sıkışık, kötü olması da akıl alır gibi değil. Taksici abimizle başta biraz sohbet ettik. Ondan sonra yoluna odaklandı. Bana sordu işte ilk defa mı Bali'ye geliyorsun? Yalnız mı geldin? Nereleri gezdin gibi sorulardı. Ben de cevapladım onları. Bildiğim kadarıyla. Benim İngilizcem iyi değil ama dilimin döndüğü kadar anlattım. Bu taksici arkadaşımızın kız arkadaşı bana resmini de gösterdi. İstanbul'daymış. İstanbul'da çalışıyormuş. Resmini gösterdi. Beraber fotoğrafları var. Onları gösterdi. İstanbul'da olduğu için. Gayet de güzel bir kızdı. Sanki Balili değildi o. Yani Endonezyalı değildi gibi geldi bana. Görüntüsüne bakarsan Avrupalı gibiydi yani. Ama İstanbul'da çalışıyormuş. Daha önce Dubai'de çalışmış. Dubai'den de İstanbul'a geçmiş. Orada masaj üzerine çalışıyormuş.
Dün yine başkası söyledi. Benim dedi kız arkadaşım İstanbul'da, o da aynısını söyledi. İstanbul'da dedi masaj salonunda çalışıyor. Demek ki Türkiye'nin masajcıları Bali'den gidiyor herhalde anladığım kadarıyla. Ama bu arkadaşımız resmini falan gösterdi, yani birlikte resimleri vardı. Baktık. Biraz benden bilgi almak istedi İstanbul hakkında. Anlattım ben de, işte çok büyük bir şehir, güzel bir şehir. İstanbul yani dünyanın en güzel şehirlerden birisidir yani. O da az çok biliyor zaten bunu. Böyle bir olay yaşadık. Vallahi burada trafik açıldı ha. Şu arkadaşın peçetesi olmasa daha iyi olacak da. Ben biraz yolu izlemenizi istiyorum. Şoför arkadaştan şu peçete kutusunu oradan alabilir misin dedim de maalesef o oraya vidalıymış. Onu oradan kaldıramıyormuş. Haklı tabii. Vidal olmasa düşer. Onun için kusura bakmayın. Böyle görüntümüzü biraz kapatıyor ama idare edeceksiniz artık. Yapacak bir şey yok. Yine böyle dar bir yollara geldik. Virajlardan geçiyoruz. Bakın bu hizmeti kimse vermez. Sizi taksiyle Canggu'dan Ubud'a götürüyorum arkadaşlar. Nasıl bir yolda gideceğinizi de görmüş oluyorsunuz. Ve bence çok güzel. Yani trafik de açıldı. Şehir trafiğinden de kurtulduk. Bana sorarsan gayet güzel yani. Hava da bugün çok güzel. Çok sıcak değil. Artı araçlarda klimalar var. Şu anda çok konforlu bir yolculuk yapıyorum. 200.000 rupiye yani 12 dolara. Demek ki Ubud'la Canggu arası, Seminyak arası 12 dolarmış. Size 30 dolar, 40 dolar diyenler de olacaktır. Grab'den çağırdığınız zaman 12 dolar. Tabii rupi olarak ödüyorsunuz, dolar olarak ödemiyorsunuz ama bunu da bir bilgi olarak söyleyeyim.
Evet arkadaşlar, yani trafiğin sıkışık olduğu bir noktaya geldik. Ubud'a da 10 kilometre kadar kaldı. Bu arada öndeki araç benim içinde bulunduğum araçla aynıymış. Toyota Avanza. Evet, buranın trafik polisi. Trafiği yönetmeye çalışıyor. Şu anda Ubud'un dış mahalleleri tahminim burası. Arkadaşlar, şimdi Ubud'da Alas Harun denen bir yer vardı. Ben oraya gidecektim. Bundan şoföre bahsettim. Dedi ki ben götüreyim dedi. Dedim tamam sen götür, benim için fark etmez. İyi bir arkadaşa benziyor. Gidiş geliş 100.000 rupi. Yani 6 dolar. Bakın, gidiş geliş 6 dolar. 100.000 rupin 6 dolar. Hadi biraz zorlarsan 6,5 dolara falan denk geliyor ki gideceğimiz yer yakında değil yani. Bayağı da uzak. Yani ne söyleyeyim, bir 10 kilometre var aslında. Böyle bir anlaşma yaptık. Önce beni otele bırakacak. Otele yerleşeceğim. Oradan Alas Harum'a gideceğiz. Bakalım Alas Harum'da neler göreceğiz, neler çekeceğiz. İnşallah güzel şeyler çekeriz. Bu arada Ubud'un içini görüyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla, artık ne kadar görebiliyorsanız onu da bilmiyorum ya. Ubud'da gezilecek yerleri ben not aldım. İşte Maymun Ormanı, Ubud Sarayı, bu Alas Harum, şelaleler efendim. Ben şelalelere gitmeyeceğim ama sağlıklı insanlar veyahut da yaşı genç arkadaşlar gidebilir. Şelalelere gidip gelmek de belki işte yine 6 dolar, 4 dolar, bilmiyorum ne kadarsa, ama çok da pahalı bir yer, bir şey olacağını zannetmiyorum yani. Bu arkadaşımızla geziyoruz. Ben bu arkadaşı sevdim. Güzel bir insan. Beni 100.000 rupiye Alas Harum'a götürüp getirecek. Bir saat kadar orada zaman geçiririz. Gezeriz, tozarız artık, neyse.